Bu projede kullandığım malzemeler arasında makas, 0 nolu 2,1 mm'lik tığ, 4,5 nolu şiş ve bir yumak Alize Angora Gold kullandım. 100 gram 550 metre, %80 akrilik, %20 yünlü olan bir yumaktan 2 tane fular çıkabilir. Fularımızı süslemek için isteğe bağlı gümüş ya da gold rengi 1 santim çapında madeni paralar kullanabiliriz ya da tahta boncuklar. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Bugün sizlere bu kolay fular yapımını anlatacağım. İster hediye verebilirsiniz, ister yapıp satabilirsiniz. 4,5 nolu şişe 3 ilmek atarak başladım. Düz örgü ve ters örgü tekniği ile çalıştım. 3 ilmek attıktan sonra bağladım. Birinci sırasında arttırma yapmadan bir ilmek düz ördüm. Ortada bir direk düz örgünün her iki kenarında arttırma ajur yapacağız. İp doladım. Bir düz örgü ördüm. Tekrar doladım ve düz ördüm. Birinci sırayı bu şekilde tamamlayalım. İkinci sıra örgünün arkasında ters örgüye başlıyoruz ve arttırmayı da bu arada yapalım. İlmeğin altındaki ilmeği sol şişe geçiriyorum. Bu şekilde arttırmıyorum. İlmeğin altındaki ilmeğin kanadını sol şişe geçirdim ve ters ördüm. Bu sırayı dolanan ilmekler de dahil tamamını ters örerek ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra örgünün düz kısmında arttırmaları dolayarak değil, ilmeğin altındaki ilmeğin kanadını sol şişe geçirerek arttırma yapıyorum. Her girişte geçirdim ama bu şekilde düz kısımda örme zorlandığından, boş olduğundan burkarak düz ördüm. Orta bir ilmeklik düz kısma gelinceye kadar geldim. İp doladım. Düz ördüm, tekrar doladım ve tamamını sıranın sonuna kadar düz örerek 3. sırayı da tamamladım. Şimdi örgünün 4. sıra tersindeyiz. Yine kenardan bir ilmek arttırıyorum. Bu şekilde. Burada burkmaya gerek yok. Ve tamamını sıranın sonuna kadar ters örüyorum. Beşinci sıra örgünün düzünde yine kenarından bir ilmek aynı şekilde arttırdım. Ayrıca örgünün düz kısmında ortadaki bir çubuğun her iki kenarından da dolama yapıyorum. Burada da ajur uygulaması yapıyorum. Kenarından ilmeği arttırdıktan sonra ortadaki düz kısma geldiğimde bir dolama yapıyorum. İlmek doladım, düz ördüm, tekrar doladım ve geri kalan ilmekleri de düz ördüm. Bu şekilde devam ediyor. Görünüşü bu. Şiş girişine birer ilmek arttırıyorum. Hem düz örgü kısmında hem tersinde. Düz örgü kısmında da ayrıca tam ortada bir ilmek düzün her iki kenarında arttırma yaparak ajur uyguluyorum. Ve fularımızın tekniği bu şekilde devam ediyor. Bu kadar örgüyü ben zevkle bir gecede hem televizyon izledim hem de ördüm. Yapımı çok kolay. Tersindeki sırayı da tamamladıktan sonra ne kadar örmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Bu ortadaki bir düz örgünün her iki kenarında ajur uygulaması yapmıştık. Bu arttırdığımız kenarların dışında ortadaki düz çubuğun boşluklarını sayarak ajurları üst üste 47 ya da 48 boşluk olursa artık fuları kesebiliriz. Örgünün ön yönünde kesme işlemini yaptım.
Kestiğimiz sıranın kasmaması için şu şekilde uygulayalım. 2 ilmeği kestim. Bu ilmeği tekrar ördüm. Tekrar 2 ilmeği birlikte kesip tekrar örerek rahat bir şekilde kesilmesini sağladım. Şimdi bu fiları güzelce buharlı ütü ile örgünün hem ön yönünde hem ters yönünde buhar vererek ütüledim. Sadece 3 ilmeklik başladığımız yer hafif sivri gibi olursa onu da sündürerek yanlamasına ütüleyerek düzeltebilirsiniz. Burada görünüşü ipek gibi yumuşacık olan bir örgü elde etmemiz. Bu sebeple ütülemekten kesinlikle korkmayalım. Başlangıç kısmını da bu şekilde yanlamasına sündürerek düzledikten sonra ütü işlemini tamamladım. Şimdi sıra süsleme kısmına geldi. 2 çeşit yapabiliriz süslemesini. Gördüğünüz gibi harika, yumuşacık, incecik tül gibi bir örgümüz oldu. Yumuşacık. 2 yöntem ile süsleyebiliriz. Sık iğne ile ipi tutturdum. Gevşek olarak 4 zincir çektim. 1-1,5 santim çapındaki bu pul paranın deliği küçük olduğundan ince bir tığ ile ipi geçirdikten sonra kalın tığ ile sıkıştırdım. Tekrar gevşek olarak 4 zincir çektim ve 3 ilmek sonra sık iğne ile batarak tutturdum. Tekrar gevşek 4 zincir çektim. Bu boşluktan ipi geçirdim ince bir tığ ile. Tekrar kalın tığı alıp sıkıştırdım ve 4 zincir çektim gevşek olarak. Tekrar 3 ilmek sonra sık iğne ile battım. Bu şekilde iki kenarını süsleyebilirsiniz. Ama ben bu fuları yeğenime Bursa'ya ziyarete gideceğim. Daha sade sevdiğinden bir sıra örümcek dolaştım. Onu da anlatayım. Sık iğne ile ipi tutturdum 2 kez ve bir örümcek çalıştım. Tekrar 1 santim uzatıp ikinci örümceği çalıştım. 3 ilmek sonra sık iğne ile battım. 1 santim uzunluğunda çektim. Bir örümcek yaptım. Tekrar uzattım. İkincisini yaptım. 3 ilmek sonra sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde de iki kenarı bir sıra örümcek çalıştım. Bu şekilde iki kenarı bir sıra örümcek geçirdim. 2 sıra denedim fakat çok hoş durmadı, kaba durdu. Tek sıra gözüme daha iyi geldi. Fazla iplerini tersinde temizledim. Burayı kesmedim. Püskülde de değerlendireceğim. Bu Nescafe bardağının etrafında 40 kere dolayarak 3 tane püskül yaptım. 40 kez doladım. Ve çıkardım. Alt kısmını kesmeden önce 2 katlı bağladım üstten. Güzelce sıkıştırdım. Ve daha sonra altını kestim. 1,5 santim aşağıda bir katlı ip ile boğum yaparak bunu da bağladım. Püskül yapımı çok kolay. Ve uç kısmını güzelce makas ile düzledim. Bundan tam 2 tane daha yapıp 3 tane püskülüm oldu. Ve bunları orta kısma ve iki kenara geçirdim.
Sizler de bu şekilde püskülü geçirdikten sonra uçlarını kesip diğer iki uca da püskülü geçirip fuları tamamlayabilirsiniz. İyice ütülendiğinden tül gibi görünen, rüya gibi hafif, harika bir fular olabilir. İster kendinize, ister sevdiklerinize, ister de yapıp satabilirsiniz. Ben bu fuları yeğenime yaptım ve ona çok yakıştı. Bursa'ya bebek gezmesine gittiğimde bunu da ona hediye vereceğim. Gerçekten tül gibi oldu. Bakınız ona nasıl yakıştı. Sizler de ister bu şekilde bir sıra örümcek geçerek ve püskül takarak ya da tahta boncuklarla ya da 1 ya da 1,5 santim çapındaki pul paralarla süsleyebilirsiniz. Hem sade hem şık hem de tül gibi görünen bir fular iyice ütülediğimiz için bir gecede de rahatlıkla örebilirsiniz. Yapımı çok kolay. Umarım beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur bu videoyu. Ben çok severek ördüm. Daha önce de bu fuları örmüştüm. Buna para geçirmiştim bir sıra. Bakınız bu da çok şık ve güzel. Televizyon karşısında akşam örüp ertesi gün ütüleyip kenarını örümcek ya da pul para ile süslediğinizde bir yumaktan 2 tane fular çıkarabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Ben severek ördüm. İster kendinize, ister sevdiklerinize, ister yapıp satabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de ne diyorum? Asla hobisiz kalmayınız diyorum.